Merhaba dostum. Bugünkü videomda ATR ile nasıl işleme girebiliriz? Zarar stoplarımızı nereye koyabiliriz? Kar alım yerlerimizi ölçüp nerelere koyabiliriz? Bunları öğreneceğiz. Başlamadan önce volatilite nedir? Bunu öğrenmemiz lazım. Piyasa gün içinde en düşükle en yükseği arasında belli bir çizgide gidip geliyor, oynaklık yapıyor. Bu iki çizginin arası volatilite oluyor. O günün volatilitesi oluyor. Örneğin bir piyasa çok hareketliyse bu piyasa volatil bir piyasadır. Yani çok hareketli bir piyasadır. Eğer ki piyasa durgun, durahan bir şekilde ilerliyorsa, yani fiyatlar çok az yükseliyor, çok az düşüyorsa bu da volatil olmayan bir piyasadır. Herhangi bir enstrümanın, işte yatırım enstrümanının olsun işte veya hisse senedi, işte paritelerin olsun, volatilitesini ölçmek çok basittir. Örneğin herhangi bir grafik programını açtığınızda ATR denen bir tane indikatör var. Bunu işte 14 gün kullanılıyor, işte 10 gün kullanılıyor, işte 20 gün, siz 30 günde kullanılıyor. Siz nasıl isterseniz onu o şekilde ayarlıyorsunuz. ATR size 14 günlük bu piyasanın ortalama bir oynaklığını söylüyor. ATR'yi yıllar önce ilk kullanan, yaklaşık olarak herhalde bir yanlış hatırlamıyorsam 1978 senesinde Weiss Wilder tarafından kullanılmış ilk. Ve piyasanın oynaklığını ölçmek istemiş. Yani biz de işleme girerken bu oynaklığın, yani bu volatilitenin daha düşüğüne stop koyamayız. Çünkü bu piyasa diyelim ki gün içinde yaklaşık olarak 2 oynuyorsa biz buna 1,5 stop koyamayız. Neden? Çünkü devamlı stop oluruz. Devamlı stop olursak da paramız erimeye başlar. Gerçek işlem aralığını bulduğumuz zaman, örneğin bir piyasanın volatilitesini bulduğumuz zaman, gerçek işlem aralığı bize bugünün en yükseği ile en düşüğü arasındaki oynaklıktan bahseder. Veya şöyle de diyebiliriz buna. Bugünün kapanışıyla yarının en yükseği, yani piyasa çıkıyorsa bugünün kapanışıyla yarın en yükseğin arasındaki oynaklığı söyler. Veya işte bugünün kapanışıyla yarının en düşüğü arasındaki oynaklığı verir bize. Piyasaya girmeden önce de bu piyasanın mutlaka volatilitesinin ölçülmesi lazım. Eğer ki piyasanın volatilitesini ölçmez iseniz zırt pırt stop olursunuz. Diyelim ki bir piyasa ortalama volatilitesi 2 ise siz 1,5'a stop koyarsanız veya 1'e stop koyarsanız devamlı stop olacaksınız. Devamlı stop olmak da yani kimse istemez. ATR'yi kullanacağız. ATR'yi kullanmamız lazım. Ben kullanıyor muyum? Hala kullanıyorum ve ATR üzerine bir stratejimi belirliyorum. ATR üzerine alım yapıyorum ve ATR üzerine stop koyuyorum ve ATR üzerine kar alımımı belirliyorum. Bunu sadece ben de yapmıyorum. Yani yıllar önce işte Dennis Richard, işte Turtle Trader'lar zaten bunun üzerine bir strateji geliştirip bunun alım satım yapıyorlarmış. Ve hala çoğu trader, çoğu profesyonel de bu şekilde işlem yapmaya devam ediyor. Haydi gelin bakalım, bir bakalım ATR'yi nasıl kullanacağız, nerelerde kullanacağız. Özellikle bir önceki videomu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü mum çubuklarını kullanacağız. Özellikle işte çekiç, işte toplu iğne ve yutan mum çubuklarıyla ATR'yi nasıl birleştirerek ne şekilde zarar stopu, ne şekilde kar alacağımızı görelim. Evet, ben şimdi MetaTrader kullanıyorum. Bunu TradingView'de de göstereceğim. Bu ATR'ye nasıl ekleyeceğimizi. Hareketli ortalamaları kullanıyorum burada. Siz de kullanabilirsiniz bunları. Örneğin buradaki hareketli ortalamam 200. Şu 100. Bu sanırım 50. Bu da 20'dir büyük ihtimalle. Evet. Yani şuradaki çizgimi de siz görmemiş olun. Ben aktif trade ettiğim için şu anda piyasada işlem yapıyorum. Şimdi biz yatay bir piyasada, şu anda burası bir yatay piyasada gidip geliyor fiyatlar. Biz hangi tür tradersak, yani hangi tür alım satımcıysa, eğer yatay piyasada işte destek direnç noktalarında alım satım yapacaksak bu piyasada alım satım yapacağız. Şu işaretlediğim yerlerde, bu aralıkta, yani şu aralıkta alım satım aralığımız bizim. Ama eğer trend takip eden bir tradersak, yani alım satımcıysak, buradan koptuktan sonra işleme gireceğiz. Diyelim ki trend takip ediyoruz ve koptuktan sonra işleme gireceğiz. Hareketli ortalamaları kullanıyoruz. Mum çubuklarıyla ATR'yi üstüne ekleyerek nasıl alım satım yapacağız, nasıl zarar stopu koyacağız ve kar alım yerimizi nasıl belirleyeceğimizi göreceğiz. Şöyle devam edelim.
Piyasa burada zaten düşmüş bayağı. Biz şimdi bir çıkış arıyoruz ki güzel bir fiyat yakalayalım. Oradan açığa satış yapacağız. Yani piyasa düşecek diye açığa satış yapacağız. Piyasa kar noktamıza gelirse açığa satışı kapatacağız ve olan karı da cebimize koymayı düşünüyoruz. Şimdi piyasayı ben ilerleteceğim yavaş yavaş. Bir bakalım. Burada mesela şurada bir yutan çubuğumuz belirmiş şurada. Burada işleme girebiliriz. Şöyle yaparsak diyelim ki ben şöyle, eğer ki bunun altına bir sonraki bu saatlik, şu anda evet saatlik şey yapıyoruz. Şuradaki euro dolar saatlik grafiğindeyiz. Yani ben genellikle günlük kullanıyorum ama saatlikte de işlem yapabilirsiniz. Siz ne tür bir alım satımcıysanız, işte günlük mü veya uzun vadeli mi? Şöyle bir zarar stopu belirliyorum. Bu zarar stopumda benim yaklaşık olarak 25 pip. Yani buradaki ATR'm benim 10 pip. Bu arada ATR'yi nasıl açacağınızı onu söylemeyi unuttum. Nasıl göstereceğim. İşte eğer bu ATR burada olmasa diyelim ki bunu silelim. Dediğim gibi ben MetaTrader kullanıyorum ama TradingView'de de göstereceğim. Şurada osikülatör kısmında average true range var. Bunu normal olarak zaten fabrika çıkışı olarak 14 tane mumun ortalamasını verecek bana. Yani bu mumlar burada saatlik, günlük olsa günlük grafik açsam 14 günün ortalamasını verecek bana. Şimdi ben 14 saatlik ortalamasını aldım. Burada yaklaşık olarak bu ortalama 11. Yani ben 11'den aşağı stop koyamam çünkü o saat içerisinde devamlı stop olurum. Benim peki stopum ne kadar? Yaklaşık olarak 25, yani 2 ATR gibi bir stop kullanıyorum. Kar yerimi de 50 olarak kullanabilirim. Yani 1'e 2. Buradan devam ettirelim bakalım. Piyasa gelmiş ama benim kar noktama gelmemiş. Yaklaşık olarak ben burada 25 piplik bir zarar stopu koyduğum için yaklaşık, yani en kötü ihtimalle 1'e 2 oynamam lazım ki ben para bıraksın bana. Bu da yaklaşık olarak 50 pip olacak. Buna da bakıyorum aşağı burada. Ya şuralarda işte buralarda karımı almış bulunuyorum. Yani şurada kar etmiş oluyoruz. Şimdi tekrar bunu silip devam edelim piyasaya. Bakalım tekrar bize bir satış imkanı verecek mi? Bu arada da şurada gördüğünüz gibi 200 günlük, 100 günlük, 50 günlük ve işte 200, 100, 50 gün, 50 saatlik diyelim çünkü saatlik kullanıyoruz. 200, 100, 50 ve 20 saatlik, yani 20 saatlik hareketli ortalamamız da belli bir periyoda oturmuş. Yani sırayla aşağı iniyor. Yani bu bize diyor ki çok güçlü bir düşüş trendi var. Yani açığa satabiliriz bu piyasada. Tekrar satış yapabileceğim uygun bir fiyat arıyorum ve uygun bir mum çubuğu arıyorum. Yani mum çubuğu ve bakıyoruz piyasaya. Piyasa hala düşüyor. Şu anda çıkmaya başlıyor. Bekliyorum ki fiyat benim istediğim yerlere gelsin, işte hareketli ortalamalara ve mum çubuğum belirsin. Yani bir önceki işte videomdan seyrederseniz o mum çubuğu belirdiğinde işleme gireceğim ve ATR'sini ölçeceğim. Ona göre kar veya zarar yerimi belirleyeceğim. Evet, burada gördüğünüz gibi en yüksek bir saat önceki yükseğine ulaşamamış. Bu bana diyor ki piyasa zayıflayabilir. Ben buradan işleme girebilirim tekrar. Şöyle bir şey yapalım burada da. Bunun altına kırarsa ben burada işleme gireceğim. Şu bir önceki saatin de üstüne de stop koyacağım. Yaklaşık olarak da o da şöyle ölçelim burada. Şöyle bunun altından işleme gireceğim. Ve şuraya stop koyacağım. Bu da ne kadar oluyor stopum? 18 pip. Peki buradaki ATR'miz kaçtı bizim? 15. Şimdi ATR'miz, yani ortalama 14 tüplük ortalama ATR'miz 15 gösteriyor ve ben 18'lik yere giriyorum. Yani stop olma şansım var. Ama en az bir ATR'nin üstündeyiz şu anda. Yani ortalama oynaklığın üstünde stop koyuyorum. Yani biraz daha ortalamanın üstüne geçer yukarı çıkarsa beni stop ettirecek. Burada kullanır mıyım? Kullanalım bakalım. İniyoruz aşağı tekrar veya yukarı. Evet, piyasa bayağı bir indi gene. Ne kadar mesela burada 18 piplik bir zarar koymuşsam aşağı yaklaşık olarak işte 36'lık bir kar hedefi belirlemem gerekiyor kendime. Yani bu piyasa bu dibin de altına düşmesi gerekiyor. Düşer mi? Evet, böyle düşmüş. Yani buralarda, yani bu dibin bu altında kar almış olacağım. Bu da demek oluyor ki
Ben burada 1 lira riske atmışsam, yani sermayemden 1 lira riske atmışsam burada 2 veya işte 2,5 lira kar etmiş oluyorum. Evet, şimdi de TradingView'in üstünde gösterelim bunu. Yani ATR'yi nasıl kullanacağımızı öğrenelim. Burada indikatör kısmında basıp buraya ATR yazarsak direkt Average True Range, bu bize buraya tıkladım mı geliyor zaten. Bu da gene bunun üstüne 2 defa tıklarsak 14 çubuğun ortalamasını veriyor. Yani bunlar BIST 100 endeksi burası. Günlük grafikler 14 tane ortalama çubuğun volatilitesini veriyor. Şimdi bu pozisyonda gene mum çubuklarını kullanarak işleme gireceğiz. ATR'sini de ölçeceğiz ve en az stopumuz bir ATR'nin daha yükseğe olması gerek. Çünkü eğer ki piyasa şu anda kaçmış? 20 oynuyorsa, bu piyasa ortalama şu anda 20 oynuyorsa biz 15'e stop koyamayız. Çünkü piyasa, yani biz de eğer 15'e stop koyarsak, yani ben şimdi öyle göstermelik yapıyorum bunu. Tabii biz de yani bu şekilde değil de BIST 30'u açığa satabilirsiniz veya işte BIST 30'u alabilirsiniz Viyop'tan. Örnek olsun diye açtım bu grafiği. Başka grafikte de açabiliriz. Yani ortalama 20 oynuyorsa 15'e stop koyamam. En az 25-30'a stop koymam lazım. 1 ATR'nin üstüne veya 2 ATR koymam lazım. Diyelim ki piyasa buradan yükselişe geçmiş. Burada fiyatların benim istediğim yere gelmesini ve benim mum çubuklarım, yani fiyat hareketini bekliyorum. İlerletelim piyasayı. Evet, piyasa düşüyor burada. Şimdi buralarda bir çubuk bekliyorum. Çünkü piyasa artık kesmiş birbirine. Buradaki hareketli ortalamanın da birisi 7. Öbürü de galiba herhalde 10'du, 13. Evet, 7 ile 13. Yani bunu siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bir back test yaparsanız hangisi size daha bir avantajlı, daha bir rahat hissettiriyorsa, daha iyi işlemlere girdiriyorsa onu kullanabilirsiniz, hareketli ortalamaları. Şimdi piyasayı ilerletiyorum. Evet, piyasa düşüyor. Düşüyor. Evet, burada gördüğünüz gibi çekiç beliriyor. Yani toplu iğne başı. Ben bunun üstüne buraya alım koyup buraya stop koyabilirim ki şimdi bunun üstüne alım buradan zaten piyasa çıkmış burada, ama şimdi biz bunu ölçelim. Uzun zamandır da TradingView kullanmıyorum, bu program webten, ama bir bakayım nasıl ölçülüyordu. Şöyle mi ölçülüyor? Şöyle ölçülüyordu sanırım. Bunun buradan yukarısı 13.20 diyor. Yani biz 13.20'ye stop koyamayız. Çünkü bizim ATR'miz burada 16'yı gösteriyor. Yani biz 16'dan aşağı stop koyamayız. Biz 20 stop koyabiliriz burada. Yani bunun üstüne alım yapsam şuradan, stopumu da yaklaşık olarak buraya koymam lazım. Yani eksi 20'ye. Yani BIST'in 968'e gerilemesine. Benim en az 1-1,5 ATR'ye stop koymam gerekiyor. Yani demek oluyor ki eğer ki buranın volatilitesi 14 günün volatilitesi, oynaklığı 17 ise ben en az 20-25'e stop koymam lazım. Diyelim ki buradaki çubuğumuzun üstüne alım yapacağız. Çünkü burada gördüğünüz gibi çekiç belirmiş ve piyasa kesmiş burada yukarıya. Yani bir yükseliş trendi başlayabilir. Bunu kaçırmamak lazım. Hemen üstüne alımı koyacağım. Altına da şurası 25. Buraya da stopumu koyacağım. Yani 970'e stopumu koyacağım. İşte 900, yani 1000'e de alımımı yapacağım. Piyasaya bakalım. Evet, yukarıya doğru çıkmış. Kar hedefim de en aşağı 1'e 2 olduğu için, yani 1'e 2 olur, 1'e 2,5, 3 olur. Siz nasıl kar hedefi belirliyorsanız bu da sizin ortalama win rate'inizle alakalı. Yani kazanıp kaybettiğinizle alakalı. Yani çok kaybeden bir tradersanız siz 1'e 3, 1'e 4 oynamanız gerekiyor. Yani iyi bir alım satımcıysanız, çok iyi yerlerde girebiliyorsanız, yani 1'e 2, 1'e 2,5, 1'e 3 kullanabilirsiniz. Bunun da videosunu çekeceğim ilerleyen zamanında. Win rate, yani kazanç kayıp videosunu da çekeceğim. Şimdi burada yaklaşık olarak 25'e stop koyduysak 50'ye oynamamız gerekiyor. Yani yaklaşık olarak fiyat buralara çıkması lazım ki ben kar hedefimi alayım. Bakıyoruz. Evet, burada şu bölgede kar hedefimize ulaşmış bu piyasa. Yani BIST 100. Tekrar girebiliriz pozisyona. İlerletelim. Piyasa bir geri çekilmesini bekleyelim. Evet, geri çekilmiş. Şimdi tekrar alım yapacak pozisyon arayacağım. Yıl kaçmış burası? 2019. Bakıyorum gene bir toplu iğne başı belirdi. Görüyorsunuz buraya.
Bu demek oluyor ki piyasa düşmüş ama alıcılar gelmiş ve piyasayı artık yukarı ittirmeye başlamış. Bunun üstüne alım yapacağım, altına stop koyacağım ama ATR'sini ölçeceğim. Şimdi bunun üstüne alımımı yapacağım. Hemen üstüne alımımı yaptığım zaman aşağıya da stopumu koyacağım. Aşağıya stopumu da işte bu çekicinin hemen altına da stop koyabilirim. Yani yaklaşık olarak 25 gene yaklaşık olarak 1.5 ATR diyelim. Çünkü ATR'miz zaten 15'ti. 1.5 ATR 22.5 falan oluyor. 25'e koyabiliriz. Bakalım piyasa nereye gidiyor? Piyasa gene çıkıyor. Şurada alım yapmıştık tam. Toplu iğne başının hemen üstünde. Yani ertesi gün alım yapmışız. Gerçi stop olur gibi olmuşuz ama devam etmiş alım. Bize ne zaman kar hedefimize ulaşmış mı bakalım. Buradan yaklaşık olarak 25'e stop koymuştuk. Ya 50'ye oynamamız gerekiyor. Yukarıya çıkıyorum. Yani yok. Buralarda zaten kar hedefimize ulaşmış oluyor. Yani bu şekilde ATR'yi kar hedefiyle stopumuzu ATR'ye bakarak belirleyebiliriz. Çünkü ATR bize gerçekten bu piyasanın ne kadar oynak olduğunu gösteriyor. Bu da bize zırt pırt stop olmamızı engelliyor ve kar hedefi belirlememizi sağlıyor. Nerelerde kar hedefi alabiliriz? Çünkü piyasa çıktığında nerede çıkacağımız belli değil. Piyasa düştüğünde zarar nereye koyup çıkacağımız belli değil. Bu şekilde bu şekilde alım satım yapılmaz. Çünkü ödülü belli olmayan bir bilete para verir misiniz? Vermezsiniz. Çünkü eğer ki 1 ATR zarar stopu koyuyorsam benim en az 2 ATR kar almam lazım veya 2, 2,5, 3 siz nasıl istiyorsanız. Bu aşağıda şuralarda girdiğimizde yaklaşık olarak 5'te alabiliyormuşuz. Ne zaman içinde? Bu ne zaman? 2019 November. December yaklaşık olarak bir ayda alabiliyorsunuz. Tabi bir ay tutabilir misiniz onu bilmiyorum. Tutmanız gerekiyor. Zırt pırt alım satım yapmamamız gerekiyor. Videomu beğendiyseniz lütfen takip etmeye devam edin. Çünkü çok güzel videoları atmaya devam edeceğim. Olasılıklar sizin yanınızda olsun. İyi günler.